Moai heykelleri, Paskalya adasındaki halk tarafından milattan sonra 1400 ila 1650 yılları arasında yapılan ve adanın en belirgin kültürel simgelerinden biri haline gelen dev taş heykellerdir. Bu heykeller, Polinezyalıların yaşadığı Rapa Nui'deki toplumun ruhani inançları, sosyal yapıları ve mühendislik becerilerinin olağanüstü örneklerini yansıtır. Moailer, sıradışı büyüklükleri, estetik değerleri ve adanın zorlu koşullarında nasıl taşınıp dikildikleri ile büyük ilgi uyandırmıştır. Şimdi, Moai heykellerinin yapımı, yaratıcıları ve ardındaki sırlar hakkında detaylı bir inceleme yapalım. Rapa Nui adasına Polinezya'dan göç eden insanlar, Moai heykellerini yapan topluluklardı. Antropolojik bulgular, adaya milattan sonra 800 ila 1200 yılları arasında, deniz yoluyla Polinezya kültüründen etkilenmiş olan bu topluluğun ulaştığını gösteriyor. Bu topluluk, adaya yerleştikten sonra kendi kültür ve inanç sistemini geliştirdi. Moai heykelleri, bu inanç sisteminin ve sosyal yapının bir yansımasıydı. Özellikle soylu sınıfa ait olan ve Ariki adı verilen şeflerin ve ölen önemli atalarının ruhlarını temsil ettikleri düşünülmektedir. Moai heykelleri, adanın ana volkanik kaynağı olan Ranoraku bölgesindeki taş ocaklarında yontulmuştur. Çoğunluğu 4 ila 10 metre arasında olan bu heykeller, bazı örneklerde 10 metreyi aşan devasa boyutlara ulaşabilmiştir. Hatta yarıda bırakılmış olan bazı Moailer, 20 metreye yakındır. Heykellerin her biri volkanik tüf adı verilen, yumuşak ve işlenmesi nispeten kolay bir taş malzemeden yapılmıştır. Heykellerin yapım süreci oldukça karmaşık bir işçilik gerektiriyordu. İlk olarak, taşa büyük kazmalarla şekil verilmiş, ardından detaylar eklenmiştir. Moailer, genellikle düz kaydeler üzerinde ayakta durmak üzere tasarlanmıştır. Ancak başlarının büyüklüğü ve gövde yapıları nedeniyle, taşımaları oldukça zor bir mühendislik problemi doğurmuştur. Bu heykellerin büyük çoğunluğu ise ilk kazıldığı yerde bırakılmış ya da yüzüstü durumda bırakılmış, adanın yalnızca belirli bölgelerine yerleştirilmiştir. Heykellerin taşınmasıyla ilgili en büyük gizem, böylesine ağır taşların nasıl kilometrelerce taşındığı sorusudur. Bir teoriye göre, heykellerin altına yerleştirilen kütükler yardımıyla yuvarlanarak taşındıkları öne sürülmüştür. Bu yöntem, daha çok Mısır piramitleri ve diğer büyük antik yapılar için önerilen yöntemlere benzer. Son yıllarda yapılan araştırmalar, heykellerin dik durumda taşındığını gösteren bazı kanıtlar sunmuştur. Heykelin iki yanına bağlanan ipler yardımıyla bir ekip heykeli ileri geri sallayarak ilerletmiş olabilir. Bu yöntem, modern deneylerde de başarıyla denenmiş ve heykellerin bu yöntemle daha az kaynak kullanarak taşınabileceği gösterilmiştir. Bir başka teori ise, geleneksel Rapa Nui halk inançlarına göre, heykellerin mana adı verilen, ruhani bir güç sayesinde hareket ettirildiği düşünülmektedir. Mana kavramı, Polinezya kültürlerinde ruhani güç anlamına gelir ve Moai heykellerinin kutsal atalarının gücünü taşıdığına inanılır. Moai heykellerinin ardında yatan anlam, adada yaşayan toplulukların atalara saygı göstermesi ve sosyal sınıf yapısını ifade etmesidir. Rapa Nui toplumunda ölen ataların ruhları, toplumun koruyucusu olarak görülmüştür. Moai heykelleri, bu ataların temsilcileri olarak yapılmış ve topluluğun ruhani gücünü arttırdığına inanılmıştır. Heykellerin yüzleri adanın iç bölgelerine, yani yerleşim alanlarına dönüktür. Bu da ataların toplumu izlediği ve koruduğu inancıyla ilişkilendirilmiştir. Atalar kültürü Polinezya kültürlerinde sıkça görülen bir inançtır ve Rapa Nui'de Moai heykelleri bu inancın simgesi olarak yapılmıştır. Ayrıca Moai heykellerinin üzerine zamanla kırmızı tüf kullanılarak yapılmış, Pukao adı verilen başlıklar da eklenmiştir. Bu başlıkların topluluğun soylu ve yüksek statüdeki bireylerini ayırt etme amacı taşıdığı düşünülmektedir. Moai heykelleri pek çok sırrı ve gizemi içinde barındırır. Ranoraku taş ocağında çok sayıda yarım kalmış Moai heykeli bulunur. Bu durumun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bazı teoriler, adada yaşanan ekolojik çöküş, savaşlar veya toplumsal çöküş gibi sebeplerle heykel yapımının ani bir şekilde durduğunu öne sürmektedir.
Ayrıca Moai heykellerinin taşınma sürecinde mana gücünün rol oynadığına dair inanç, adanın manevi ve kültürel bağlarının bir göstergesidir. Heykellerin yapımında yoğun olarak ağaç kütüklerinin kullanıldığı ve bu nedenle adada ekolojik sorunların yaşandığına dair teoriler de vardır. Bazı araştırmacılar, Moai yapımı için kaynakların tükenmesinin adada nüfus azalmasına ve toplumsal düzenin bozulmasına yol açtığını düşünmektedir. Bu teoriler, adanın doğal kaynaklarının aşırı tüketildiği ve çevresel dengenin bozulduğu fikrini öne sürer. Bu devasa heykeller, sadece estetik ve görkemli bir anıt oluşturmak için değil, aynı zamanda sosyal hiyerarşiyi göstermek için yapılmış olabilir. Daha büyük heykellerin, toplumun en yüksek statüye sahip liderleri veya en güçlü ataları temsil ettiğine inanılır. Bu durum, toplumun önde gelen figürlerinin mana gücünü ve topluma olan koruyucu etkilerini büyüklük yoluyla simgeleyerek, heykellere ruhani ve toplumsal bir anlam katmıştır. Ayrıca, heykellerin büyük olması topluluklar arasında prestij yarışını da göstermiş olabilir. Rapa Nui ile her topluluğun kendi heykelini yapıp adanın belirli noktalarına yerleştirdiği bilinmektedir. Heykellerin büyüklüğü ve sayısı, topluluğun gücünü ve saygınlığını gösteren bir unsur haline gelmiş olabilir. Bu rekabet, heykellerin giderek daha büyük yapılmasına neden olmuş ve toplumsal prestijin bir simgesi olarak büyüklüğe önem verilmiştir. Prestij ve statü ihtiyacı, aynı zamanda ada gibi izole bir ortamda topluluğu bir arada tutmaya yönelik bir işlev de görmüştür. Moai yapımı, işbirliği, paylaşım ve dayanışma gerektiren bir süreçti. Böyle büyük yapılar ancak topluluğun birlikte çalışmasıyla yapılabildiğinden, topluluklar arasında güçlü bir bağ oluşturuyor ve toplumun birliğini sağlıyordu. Bu şekilde Moai heykelleri, prestij kazanmanın ötesinde, toplumun hem fiziksel hem de manevi yapısını sağlamlaştıran bir unsur haline gelmişti. Topluluklar, mana gücünün koruyuculuğuna ve iyileştirici etkisine sahip olduklarına inandıkları büyük heykellerle, kendi toplumlarına ruhani destek sağlamaya çalıştı. Böylece, toplum içindeki prestij, yalnızca bir statü sembolü değil, aynı zamanda toplumun refahı, güvenliği ve istikrarı içinde önemli görülüyordu. Sonuç olarak, Moai heykelleri Rapa Nui halkının atalara olan derin saygısını, manevi güç arayışını ve toplumsal hiyerarşisini simgeleyen güçlü sembollerdir. Hem dini hem de sosyal işlevler taşıyan bu dev heykeller, ada halkının dayanışmasını güçlendirmiş, topluluklar arasında prestij yarışı oluşturmuş ve toplumu bir arada tutmuştur. Modern araştırmalar Moai'lerin yapımı, taşınması ve ardındaki anlamları bir nebze aydınlatmış olsa da, heykellerin tüm sırları hala çözülememiştir. Bu yönüyle Moai heykelleri, insanlığın kültürel mirasında gizemini koruyan önemli bir sembol olarak varlığını sürdürmektedir.